Teknocep'ten herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle iPhone 6s Plus ve Samsung Galaxy S6'nın titreşim motorlarını inceleyeceğiz. Titreşimin akıllı telefonlarda, hatta genel olarak tüm elektronik cihazlarda çok önemli bir yeri var. Özellikle işitme kaybı yaşayan veya işitme engelli olan kişiler için can damarı değerinde olduğunu söyleyebilirim. Yani kısaca elektronik cihazlarda titreşimi teknolojinin insana dokunuşu olarak nitelendirebiliriz. Biraz önce gösterdiğim gibi farklı telefonlarda farklı yapılara sahip olabiliyor. Bu iki telefonda da olduğu gibi. Aynı teknolojiyi kullananlar da var. Ben özellikle iki farklı teknolojiyi kullanan, iki farklı tasarımı kullanan cihazı tercih ettim. Birazdan ikisini de inceleyeceğiz hep beraber. iPhone 6s Plus'ta Apple'ın 6 Plus'tan sonra kullanıma sunduğu Taptic Motor adında bir titreşim teknolojisi görüyoruz. Apple bu teknolojiyle titreşim hissiyatını çok daha iyi verdiğini iddia ediyor. Samsung S6'da ise standart bir titreşim motoru görüyoruz. Farkları neymiş? Hep beraber görelim. iPhone 6s Plus'a yakından baktığımızda Taptic motoru 3.5 mm jack girişinin yanında yer aldığını görüyoruz. Hatta iPhone 7 ve üzeri modellerde 3.5 mm jack girişinin yerini de Taptic motorun aldığını söyleyebiliriz. Genel anlamda baktığımızda hissiyat açısından cihazı elimize aldığımızda tam elimizin ortasına gelecek şekilde neredeyse konumlandırıldığını görüyoruz. Bu yüzden oldukça mantıklı olduğunu düşünüyorum konumlandırılmasını. Şimdi titreşimi sökelim ve yavaş yavaş iç yapısını kontrol edelim. Titreşim motorunun şarj soketi aracılığıyla anakarta bağlandığını görüyoruz. Titreşim hissinin en verimli şekilde hissedilebilmesi ve diğer parçaları etkilememesi için yan tarafında mikrofonla arasına koyulan bir plastik conta görüyoruz. Alt tarafında da kasaya en iyi hissi vermesi için süngerler görüyoruz. Bakalım içinde neler varmış. Evet, Taptic titreşim motorumuzun muhafaza kaplamasını söktük. Şöyle bir yakından bakalım. Klasik motor yapısından çok uzak olduğunu söyleyebilirim. Bunun amacı burada bir şey döndürmek değil. Sadece gördüğünüz gibi ileri geri hareketini sağlayarak bize titreşim hissini vermek. Standart motorlardan ve standart titreşim motorlarından da farklı olarak sadece eksi artı girişi yok. 6 pinli bir sokete sahip. Bu 6 pinin amacı da sanıyorum ki titreşim hissiyatını en hassas hale getirmek içindir. Şimdi sokete elektrik vererek motoru çıplak bir haldeyken hareket ettirmeye çalışmasını görmeye çalışacağız. Şu an güç kaynağımız 4.5 voltta. Çok kısa mesafeli hareketlenmeler oluyor. Bir de güç kaynağını yükseltip hareket ettirmeyi deneyeceğim. Evet, 5.3 voltta da motorumuzun soketin filmini yaktık.
Dolayısıyla parçalama faslına geçebiliriz artık. Gelelim S6'nın titreşim motoruna. Evet, standart bir titreşim motoruna sahip. Çok da basit bir şekilde söküldüğünü görüyoruz. Yani bu telefonda da titreşim olsun diye koyulmuş gibi. Çok uzatmadan iç yapısını göstermek istiyorum. İçi kolaylıkla açıldı. Şöyle bir bakalım aralayıp. Aslında Taptic motordan çok da farklı bir yapıya sahip olduğunu söyleyemem. Taptic sağ ve sol yönlere hareket ediyor. Bunda ise yukarı ve aşağı hareket ediyor. Tek fark olarak Taptic sağa ve sola ayrı ayrı hareket edebiliyor. Yani sağdan ve soldan iten farklı iki yay var. Bunda ise yukarıdan iten bir yay var. Sadece aşağı çekiyor. Ve elektromanyetik sargı onu yukarı iterek tek yönlü olarak bize titreşim hissi veriyor. Burada da gördüğünüz gibi sürekli aşağı doğru iten bir yay var. Taptic'te hatırlarsanız iki tarafa doğru da iten bir yay vardı. Bu tek tarafa hareket etme, çift tarafa hareket etme mevzusu kulağa basit gelebilir ama uygulamaya döküldüğü zaman kesinlikle çok büyük bir etkisi olduğunu görebiliyoruz. Ki iPhone 7 ve üzerinde fiziksel home tuşunun kaldırıldığını hepiniz biliyorsunuz. Peki bu 3D Touch özelliğine sahip tuşlarda nasıl fiziksel home tuşu hissiyat veriliyor? Tabii ki bunun en büyük etkeni şüphesiz üzerinde çok çalıştıkları Taptic motorudur. Ki Samsung'un Force Touch özelliğine sahip telefonlarında aynı hissiyatı alamadığımız acı bir gerçek. Bu videoda akıllı telefonların titreşim motorlarını inceledik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.